Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Vajina kaşıntısı bugünkü konumuz bu. Kadınların olmaz olmaz sıkıntılarından biri. Vajina kaşıntısına ne iyi gelir? Vajina kaşıntısı neden olur? Bugün onu konuşacağız efendim. Vajina kaşıntısı birçok kadının yaşadığı, hayatının bir döneminde mutlaka başına gelen yaygın bir sağlık problemi ve aslında kaşıntının primer nedeni cilt tahrişi. Cilt tahrişine neden olan şey ne? Enfeksiyonlar, bazen hormonal değişiklikler, bazen alerjik reaksiyonlar, bazen kullanılan ilaçlar ya da cilt hastalıkları hepsi olabilir. Peki bu durumun sonucunda ne oluyor? Vajinada bazen kötü kokulu akıntı oluyor. Bazen girişinde, içinde kızarıklık oluyor. Tabii ki kaşıntı ve ağrı, rahatsızlık hissi kadın yaşayabilir. Kadın böyle bir kaşıntı yaşadığı zaman kendi başına bazı önlemlerle iyi olabileceği gibi ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir bu sorun. Yani çok da böyle önemsenmeyecek bir problem değil. Gelelim vajina kaşıntısının nedenlerine. Nedenlere göre de tedavilerini ayrıca konuşacağız. Vajina kaşıntısını tetikleyen birçok sebep olabilir. Bunlardan bazıları neler? Mesela tahriş edici kremler, sabunlar, nemlendiriciler, tahriş eden herhangi bir şey, iç çamaşırı, bunlar cildin dokusunu hassas bir şekilde etkiler ki vajina ve vulva dokusu vücudumuzun diğer bölgelerine göre daha hassas ve daha narin bir bölge. Onun için de sabun gibi, duş jeli gibi, köpükler gibi, parfümler gibi, spreyler gibi, kokulu bir ürünler gibi, kokulu tuvalet kağıtları veya kokulu tamponlar ya da bazen hiç kokulu olmadığı halde de normal tamponlar da bu bölgeyi irite edebilir. Kimyasal ürünler kontak dermatite, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu durumda ne yaşarsınız? Vajina bölgeniz kızarır, tahriş olur, hassasiyet olur ve kaşıntı başlar. Bunlar en yaygın görülen sebepler. Bir diğeri cilt hastalıkları. Yani egzama gibi, sedef gibi bazı cilt hastalıkları da vulva, vajina bölgesinde kızarıklık, kaşıntı ve tahrişe neden olabilir. En yaygın görülen enfeksiyonlardan biri de mantar enfeksiyonu. Mantarlar aslında vajina florasında doğal olarak bulunan bir mantar, Candida. Ama vajina florası güçlü olduğunda enfeksiyon yapamıyorlar. Ama vajina florası güçsüz o hale geldiğinde Candidalar ürer, çoğalır ve enfeksiyon yapar. Kadının yaşadığı hormonal durumlar, antibiyotik kullanımları sonrası ya da işte sabun gibi tahriş edici ürünler mantarın aşırı çoğalmasına neden olur. Yani vajinayı yıkıyorsunuz ya o mantar enfeksiyonundan korunmak için aslında kadınlar sabunla ya da suyla çok fazla aslında daha çok enfeksiyonu çağırmış oluyorsunuz. Siz olun, böyle bir şey yapmayın. Mantar enfeksiyonu özellikle kaşıntıyla beraber bazen de kötü koku yapabilir. O kötü kokulu akıntı olduğu zaman da mutlaka bir enfeksiyon varlığını düşünün. Bu akıntının karakteri bazen yeşil, bazen ölü balık gibi olur. İşte o ölü balık kokusunda bakteriyel vajinozis dediğimiz bir enfeksiyonun olduğunu düşündürür. Bu bir bakteridir. Bakteriyel denge bozulduğu zaman da vajinadaki işte bakteri çoğalması meydana gelir. Bunlardan biri de işte bakteriyel vajinozis'in sebep olduğu Gardnerella vaginalis bakterisi. Sürekli duş yapmak, içeriği sabunla yıkamak florayı bozduğu için bu tarz enfeksiyonların gelişimini arttırır. Onun için de siz vajinal duş yapmayın ya da partnerli ilişkilerde prezervatif gibi yöntemleri kullanmadığınızda, çok sayıda cinsel partneriniz olduğunda bakteriyel vajinozis riskiniz artar. Bakteriyel vajinozisin ne olduğunu nasıl anlarsınız? Çünkü bunda biraz da kaşıntı olur. İdrar yaparken yanma olabilir ve akıntısı ölü balık gibi kokar. Tuhaf bir kokusu vardır. Beyaz ya da yeşil renkte akıntıya neden olabilir. Yani sadece kaşıntıya mantarlar neden olmaz. Bakteriyel vajinozis dediğimiz bir tür bakteri de sizde kaşıntı yapabilir. Onun için de koku varsa bu çok önemli bir semptom. Mutlaka hekime gidin. Bir diğer vajinal kaşıntı nedeni vajinal kuruluk. Vajinal kuruluk tek başına hiçbir şey ifade etmeyeceği gibi birçok şeyi de ifade edebilir. Birçok sağlık sorununu da işaret edebilir. Kaşıntı hissi, kuruluk hissi vajina bölgesinde özellikle olur. Menopoz döneminde özellikle östrojenin azalmasına bağlı meydana gelir. Vajina duvar epitelleri inceldiği için vajina daha hassas hale gelir. Elastikiyetini kaybeder. Sinir uçları daha hassas hale gelir ve yanma ile beraber dokunun incelmesine ve kurumasına bağlı kaşıntı eşlik edebilir. Ve bu
durumda incelen vulva ve vajina dokusu hani kaşıntıyla beraber tahrişe de çok açıktır. Hani kaşırsınız, daha çok tahriş olur. Daha çok tahriş oldukça daha çok kaşınırsınız. Böyle bir kısır döngüye girersiniz. Onun için de vajinal kuruluk da diğer bir kaşıntı sebebi. Peki kaşıntıya siz de bir şey yapabilir misiniz? Ne iyi gelir? Bunları konuşacak olursak. Eğer kaşıntı mantar enfeksiyonu ya da az önce bahsettiğim bakteriyel vajinozis dediğimiz bakterinin neden olduğu bir enfeksiyonsa ya da kimyasal tahrişse ya da kuruluksa ya da cilt hastalığıysa yani birçok sebepten kaynaklandığı için sebebe bağlı da çözümler farklı oluyor. Kaşıntının nedenine bağlı olarak farklı ev uygulamalarıyla kaşıntınızı hafifletebilirsiniz. Size yardımcı olabilir. Bu uygulamalardan bazılarından bahsedecek olursak mesela karbonat, vajinanın pH dengesini düzenleme noktasında, mantar enfeksiyonu önleme noktasında hatta bazen tedaviye yardımcı da kullanırız. Karbonatlı suyla duş almayı öneririz. Vajina kaşıntısı ve yanmasını hafifletebilir. Yoğurt tüketimini arttırabilirsiniz. Özellikle probiyotikler vajinada bulunan o sağlıklı bakterilerin büyümesine yardımcı olabilir. Yoğurt, kefir gibi özellikle gıdaların tüketimini arttırmanızı istiyorum. Eskiden vajinaya yoğurt sürülmesiyle ilgili de bilgiler vardı ama ben açıkçası bir gıda maddesinin vajinaya sürülmesi yerine vajinal probiyotiklerin fitil şeklinde alınmasını tercih ediyorum. Ve probiyotikleri eczaneden alabilirsiniz. Oral ve vajinal probiyotikler bu noktada size yardımcı olur. Bu kefir gibi, yoğurt gibi doğal probiyotikten zengin gıdalar mantar oluşumunu engeller. Diğer zararlı mikroorganizmaların aşırı çoğalmasını da engeller. Vajinal enfeksiyonu önleme noktasında ya da var olan enfeksiyonu tedavi etme noktasında size yardım eder ki yoğurt ve kefir iyi bir probiyotik kaynağıdır. Başka probiyotikler de olabilir, fermente gıdalar da olabilir. Onların da işte ev yapımı sirke gibi, ev yapımı salça gibi onların da tüketimine tabii ki önem vermenizi istiyorum. Kaşıntıyı hafifletebilir, azaltabilir, önleme noktasında da yardımcı olur. Antifungal kremler var bir de. Antifungal yani mantarın çoğalmasını engelleyen kremler. Bunlar eczanede satılıyor. Vajina kaşıntısında bu antifungal kremleri tedavide kullanıyoruz. Özellikle hafif durumlarda. Bu kremleri eczaneden alarak kullanabilirsiniz. Aile hekiminize giderek yazdırabilirsiniz. Bu kremler mantar enfeksiyonunun büyümesini engelliyor. Kaşıntıyı hafifletiyor, yanmayı hafifletiyor ve akıntıları iyileştirme noktasında size destek oluyor. Beraberinde kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz. Özellikle vajinal kuruluk varsa su bazlı kayganlaştırıcı kullanmanızı istiyorum. Vajinanın içinde o kaşıntı hissine neden olan, nemin azalmasına neden olan durumlarda işte su bazlı kayganlaştırıcılar sizi epey rahatlatacak. Kuruluğu iyileştirmek noktasında destek olacak. Yine vajinal kuruluk varsa lokal vajinal probiyotikli fitillerden yine yararlanabilirsiniz. Özellikle bu kayganlaştırıcılarla ilgili olarak cinsel ilişki sırasında bunu vajina bölgesine kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, vajina kaşıntısının birçok nedeni var. Tedavi de ona göre değişiyor. Kendiniz evde probiyotik destekleri alarak, vajinal kayganlaştırıcılar kullanarak, antifungal kremler kullanarak kendinize destek olabilirsiniz. En başta da vajina kuruluğuna neden olan şeyleri hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Yani şampuanlar, duş jelleri, vajina için yaptığınız uygulamalar, bunların hepsi vajina tahrişini arttırdığı için enfeksiyon riskini arttıracaktır. Eğer çoklu bir cinsel yaşantınız varsa mutlaka prezervatifle korunmayı da unutmayın derim ki vajinal enfeksiyonlardan korunabilirsiniz efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.